Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte iki şiş dikişsiz çok güzel, çok hoş bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu yeşil ve krem olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelim şöyle. Gördüğünüz üzere hanımlar çok güzel, çok şık, çok hoş bir model oldu. Patiğimizin tabanı bu şekil. Topuğumuz. Modelimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Daha büyük yapmak isteyenler burada yanda bakın 3 tane desen yaptım. Buraya bir desen daha fazla yapabilir. Bunu da hatırlatayım. Örerken sizlere hatırlatmaları da yapacağım. Hemen patiğimizi kenara bırakıyorum. Birlikte başlayalım. Patiğimizi kenar bölümünden başlayacağım hanımlar. Yeşil ipim ile şöyle ipimin ucunda küçük bir miktar ip bıraktım. 22 ilmek atacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde 22 adet ilmek atalım gelelim. 22 ilmeğimi attım hanımlar. Hemen şu kenarımıza bir düğüm atacağım. Geri dönüyoruz. Baştan sona haroşa örgü yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki diğer ilmeklerimi düz yani haroşa olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmekleri düz haroşa örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Ön yüzde bakın bir diş haroşamız oluştu. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyor. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Buraya bir diş daha haroşa öreceğiz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim. Ardından geri dönelim. Arka yüzde de tekrar örüp yeniden ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar bir diş haroşamı daha ördüm geldim burada 2 diş haroşam oldu. Şimdi patiğimizin kenar bölümündeki modellerimize başlayacağız yani şunlara. Bu modelimiz 7 sıradan oluşuyor hanımlar. Şimdi ön yüzde modelde 1. sıradayız. Hanımlar bu sıramızda kenar ilmeğim ile birlikte toplam 13 ilmeğimi yeşil ile örüyorum. Bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmek yeşilden sonra krem ipimi ekleyeceğim. 2 ilmek krem öreceğim hanımlar. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Hemen krem ipimin ucunu düğümlüyoruz. Patiğimiz sökülmesin. 2 tane düğüm attım buraya. İlk 13 ilmeğimi yeşil ile ördüm. Yanına 2 tane de krem ördüm. Tekrar yeşilimi alıyorum. 2 tane yeşil örüyorum bu şekilde. Kalan 5 ilmeğimi de krem ipim ile öreceğim. Modelimizin ön yüzde 1. sırası bu şekilde yapılıyor. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde model kurulumu yok. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde renk geçişi yaparken ipi arkada bırakıyoruz. Bakın çaprazlamasına şöyle yeşil ipimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşili arkada bıraktım. 2 kremimi krem ile örüyorum. Kalan 13 ilmeğimi de yine yeşil ipim ile örüyorum hanımlar. Sadece ön yüzde model kurulumu yapıyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 1. sıranın arka yüzde yapılışı bu şekildeydi. Şimdi geri döndüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Modelimizde 2. sıramız. 2. sıramızda 12 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle yeşilin altından alarak çaprazlamasına kremimi aldım. 2 tane krem örüyorum. Tekrar yeşilimi aldım. 4 ilmek yeşil. Ve kalan 4 ilmeğimi de krem ile örüyorum. 2. sıramız da böyleydi. Şöyle. Dönüyorum arka yüzdeyim. Yine arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle örüyorum hanımlar. Haroşa. Renk geçişlerinde ipimi ters tarafta arka yüzde bırakıyorum.
Yeşil ilmeklerimi yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi arkada bıraktım. Kremi aldım. 2 kremimi ördüm. Tekrardan yeşilimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi yeşil ile örüyorum. Arka yüzde ikinci sıramızı da böylece tamamlamış olduk hanımlar. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda da 11 ilmek yeşil öreceğim. 11 ilmek. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrardan kremimi alıyorum. 2 tane krem. 1, 2. 2 tane yeşil. Tekrar 2 tane krem. 2 ilmek yeşil ve kalan 3 ilmeğim krem. 3. sıramız da bu şekilde. Şöyle. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Bu sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeşilleri yeşil ile, kremleri krem ile. 2 yeşilimi ördüm. Tekrardan kremimi alıyorum. 2 kremimi krem ile örüyorum. 2 yeşilimi yeşil. Tekrar 2 kremim var. Ve yine kalan ilmeklerim yeşil. Bu şekilde arka yüzde hanımlar 3. sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar, modelimizde 4. sıramız. Bu 4. sıramızda 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. 3. sırada yaptığımız işlemin aynısını ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bu ilk 11 ilmeğim yeşil. İki tane kremimi yine krem ile örüyorum. 2 yeşilimi yine yeşil. Tekrar 2 tane krem. 2 tane yeşil. Ve kalan 3 ilmeğim krem. Bu şekilde gördüğüm ilmekleri 3. sırayla aynı şekilde yaptık 4. sıramızda. Hanımlar arka yüzde yine anlatılacak bir mevzu yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Yeniden ön yüzde modelde de 5. sıradayız. Bu sıramızda 12 ilmek yeşil örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 tane krem ve yeşilimi aldım. 4 ilmek yeşil. 3 ve 4. Kalan 4 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. 5. sıramız da bu şekildeydi. Şimdi geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzde modelde 6. sıradayız. 6. sıramızda kenar ilmeğimle birlikte toplam 13 ilmek yeşil örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kremimi alıyorum. 2 krem, 2 yeşil ve kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde 6. sıramız. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim, ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ilmeklerimi arka yüzde ördüm geldim. Tekrardan ön yüzde modelde de 7. ve sonuncu sıradayım. Bu sıramızda da hanımlar kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 16 ilmek yeşil örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. Kremimi aldım. Kalan 6 ilmeğim de krem. Böylece modelimizin son sırasını tamamlamış
oluyoruz hanımlar. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi yapacağımız işlem ilk modeliyle aynı. Aynı modeli tekrardan kuracağız. 7 sıradan oluşan modelimizi. Bu aşamada modele bakarak yapabilenler alttaki modeli takip ederek diğer modeli de yapabilir. Ben modele bakarak yapamıyorum diyenler varsa da videoyu geri alarak ilk modelin sıralamalarına gelerek ikinci ve üçüncü modeli de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kafanız karışmasın diye modelin ilk sırasını tekrardan gösteriyorum. İlk modelin birinci sırasında ne yapmıştık? 13 ilmek yeşil. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yeşil örmüştük. Ardından kremimizi alıyoruz. 2 tane krem, 2 tane yeşil örmüştük ve kalan 5 ilmeğimiz krem. Modelin ilk sırası bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi aynı modeli tekrardan başlattık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar modelin ikinci sırası 3, 4, 5, 6, 7 diye devam edeceğiz. Model bu şekilde aynı şekil devam ediyor. Hanımlar, ben bu patiğimin şu kenar bölümüne toplamda 3 tane model yaptım. Bakın ilkini birlikte yaptık. İkincinin ilk sırasında burada başlattık. Toplamda 7 sıradan oluşan modelimizi 3 kere kuruyoruz hanımlar. Hani dediğim gibi sizler bir model buraya fazla yapabilirsiniz. 3 değil de 4 model. O zaman patik boyutu biraz daha büyüyecektir. Dediğim gibi benim ipim kalındı ve patiğim de 37-38'e olacak durumda oldu. Ben buraya 3 modeli yaptıktan sonra zaten sizlere mezura ile ölçüyü de vereceğim. O ölçüye bakarak da boyutu ayarlayabilirsiniz. Şimdi hemen ben patiğimin kenarına 2 model daha yapacağım. Yani toplam 3 modeli tamamlayacağım. Geleceğim. Ardından buluşalım hanımlar. Evet hanımlar, 3 tane modelimi yaptım. En son 3. modelimin 7. sırasını ördüm geldim. Şimdi burada sizlere ölçüyü mezura ile vereceğim. Haroşa örgü esnek bir yapıya sahip. Hiç esnetmeden olduğu gibi ölçüyorum hanımlar. Bakın şu uç kısmına, şu başlangıç yerine mezuramı sıfırladım. Toplamda hanımlar burası benim 9,5 santim olmuş. Bakın şöyle tam 10 santime yakın şöyle. Hani ölçüyü buna göre de ayarlayabilirsiniz. 3 ya da 4 model. Artık kaç tane yapacaksanız buna göre ayarlarsınız. Şimdi patiğimizin şu ön bölümüne oval şekil verebilmek için şuralarda dilimlerimiz var. Bu dilimlerimizi yapacağız hanımlar. Şimdi dilime başlıyoruz. Öncelikle bakın ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi ördüm. Ardından geri dönüyorum. 3 ilmek ördüm, geri döndüm. Yine ilk ilmeğimi düz örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. 3 ilmek ördük, döndük. Şimdi tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Bu defa 5 ilmek öreceğim. Her seferinde 2'şer ilmek fazla öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm, geri dönüyorum. Arka yüzde yine 5 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi 2 ilmek daha fazla öreceğim. Yani 7 ilmek. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm, geri dönüyorum. Arka yüzde yine 7 ilmeğimi normal haroşa öreceğim. Ön bölüme oval görüntü oluşturabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi de 2 ilmek daha fazla öreceğim. Yani 9 ilmek. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi tekrar geri döndüm. Arka yüzde yine bu 9 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyiz. Şimdi de 11 ilmek öreceğiz. 2 ilmek daha fazla öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geri dönüyorum. Arka yüzde 11 ilmeğimi öreceğim. Ön dilim bu şekilde yapılıyor. Tekrar geri döndüm. Ön yüzdeyim hanımlar. Şimdi de 13 ilmek öreceğim. 2 ilmek daha fazla. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Geri dönüyorum. Arka yüzde de 13 ilmeğimi örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Yeniden geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Artık son sırayı yapacağız. 15 ilmek öreceğiz hanımlar bu sıramızda da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ardından geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimin tamamını haroşa öreceğim. 3 ilmek ile başladık. İkişer ikişer artırarak 15 ilmek olana kadar devam ettik hanımlar. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Ön yüzdeyim hanımlar. Şimdi ikişer ikişer ilmek eksilerek gelecek. En son 15 ilmek örüp geri dönmüştüm. Şimdi de 13 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Geri dönüyorum. Arka yüzde 13 ilmeğimi haroşa örüyorum. Önce ikişer ikişer artırarak devam ettik. Şimdi ikişer ikişer eksilterek devam edeceğiz. 3 ilmek ile başladık. 3 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Tekrar geri döndüm. Şimdi 2 ilmek daha eksilteceğiz. 11 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Geri dönüyorum. Arka yüzde 11 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. Şimdi 2 ilmek daha eksilecek. 9 ilmek öreceğiz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde 9 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ön yüzdeyiz. Bu defa 2 ilmek daha eksik öreceğiz. Yani 7 ilmek. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geri döndüm. Arka yüzde 7 ilmeğimi örüyorum. Tekrar geri döndüm hanımlar. Ön yüzdeyim. 2 ilmek daha eksiliyor. 5 ilmek öreceğim. Kenar ilmeği 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar geri döndüm. Arka yüzde 5 ilmeğimi örüyorum. Yeniden geri döndüm. Ön yüzdeyim. Son kez 3 ilmek öreceğim. 2, 3 ve geri dönüyorum. 3 ilmek ile başladık. 3 ilmeğe geri dönmüş olduk. Evet, ön bölümdeki şu ilk dilimimizi tamamladık hanımlar. Bu patiğin ön tarafına yani şuraya oval bir görüntü veriyor. Şimdi bu ilk dilimi yaptık. Bu dilimden 2 tane yapacağız. İlkini yaptık. İkinciye hemen başlamıyoruz. Öncelikle ortaya bu şekilde bir model daha oluşturacağız. 7 sıradan oluşan modelimizi bir kez daha kuracağız. Şimdi kafanız karışmasın, modelin ilk sırasını tekrar yapalım. Modelin ilk sırasında ne yapmıştık? 13 ilmek yeşil. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek yeşil ördüm. Sonra modelin ilk sırasında yaptığımız gibi kremimi alıyorum. 2 tane krem. Yeşilimi aldım. 2 ilmek yeşil. Ve kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Bakın ilmeklerin tamamını ördük. Modelin ilk sırasını ön yüzde oluşturduk. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Tekrar ön yüzde modelin ikinci sırası 3, 4, 5, 6, 7 diye devam edeceğiz. 7 sıradan oluşan modelimizi şu orta bölüme tam olarak kuracağız. Şimdi bu 7 sıradan oluşan modelimizi yine bu ilk 3 modelde olduğu gibi aynı şekil yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, tam orta bölüme 7 sıradan oluşan modelimi yaptım geldim. Şimdi patiğimizin şu diğer kenarına hanımlar, şuraya da yine bu ilk dilimi nasıl yaptıysak aynısını yapacağız. İlk dilimde ne yapmıştık? 3 ilmek ile başlamıştık. Kenar ilmeğim 1, 2, 3. Geri dönüyorum. Yine 3 ilmeğimi öreceğim. Aynı dilimi tekrar ediyoruz hanımlar. Tekrar geri döndük. İkişer ikişer artarak gidiyor. Bu defa 5 ilmek örüyorum. Şu 4, 5. Geri dönüyoruz.
Sonrasında 7 ilmek öreceğiz, döneceğiz. 9 öreceğiz, döneceğiz. 11, 13, 15'e kadar gidecek. Ardından da ikişer ikişer eksilecek. 13 öreceğiz. 11, 9, 7, 5, 3 diye tekrar gelecek. Bu ilk dilimin aynısını yapacağız. Kafası karışacak olan varsa da şu ilk dilimin sıralamalarında hiç videoyu kesmedim. Baştan sona anlattım. İlk dilimi takip ederek, izleyerek videoyu geri alıp bu diğer dilimi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi buraya yine aynı dilimden yapalım. Ardından buluşalım hanımlar. Patiğimizin diğer kenarına beraber geçeceğiz. Evet hanımlar, bu ikinci dilimi de tamamladım. Geldim en son 3 ilmek ördüm, geri döndüm, bu şekilde dilim tamamlandı. Şimdi hemen patiğimizin diğer kenarındaki şu modellerimize başlayacağız. Buradaki modelleri nasıl yaptıysak diğer tarafı da aynı şekil yapacağız. Şimdi modelimize başlıyoruz. 7 sıradan oluşan modelimiz birinci sırası. Yine kenar ilmeğim ile birlikte toplam 13 ilmek yeşilimi örüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kremimi aldım. 2 krem, 2 yeşil ve kalan 5 ilmeğim krem. Modelin birinci sırasını yaptık hanımlar. İlk başlangıçtaki modellerin aynısını yapıyoruz bu şekilde. Geri döneceğiz hanımlar. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde tekrar modelin ikinci sırasına devam ettireceğiz. Dediğim gibi bu ilk kenarı nasıl yaptıysak diğer tarafta bakın aynı şekilde yapılıyor. Hiçbir farkı yok. Buraya ben 3 model yapmıştım. Bu bölüme de yine 3 tane model kuracağım. Sizler buraya 4 model yaptıysanız bu diğer kenara da 4 tane yapmanız gerekiyor. Yanlardaki model sayıları eşit olmalı, patik simetrik dursun diye. Hanımlar, bu şekilde 7 sıradan oluşan ilk modeli bitireceğiz. Sonra ikinci modeli de yine 7 sıradan oluşacak şekilde yapacağız. En son 3. modelde 7 değil 6 sıra yapacağız hanımlar modeli. 7. sırasını yapmayacağız. Patiğin şu ilk başlangıcında olduğu gibi bu şekilde. 7 sıra yaparsak burada bir sıra daha fazla görünmüş olur. En son 3. modeli en son 6 sıra yapacağız. Ardından modeli bırakacağız. Bu şekilde yapılacak. Şimdi patiğimizin bu bölümündeki modellerimizi de aynı şekil tamamlayalım. Gelelim hanımlar, ardından buluşalım. Evet hanımlar, patiğimin bu diğer kenarını da ördüm, geldim. 3 tane model yaptım. 3. modelimin en son 6. sırasını yaptım. Burada bıraktım. Şimdi modelimiz bitti. Başlangıçta hanımlar 2 diş yeşil ipimiz ile haroşa örmüştük. Yine bitişte de yeşil ipimiz ile 2 diş haroşamızı öreceğiz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş haroşa oluyor. Tekrar aynı işlemi tekrar edeceğiz. 2 diş, yani 2 sıra haroşa olacak. Krem ipimizi de artık kesip arkaya düğümleyebiliriz. Bu şekilde buraya 2 diş haroşamızı örelim, gelelim. Evet hanımlar, 2 diş haroşamı ördüm ve geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. Kesim işlemi yapacağız. İkişer ikişer toplayarak ilmekleri kesiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Biraz gevşek bir kesim yapalım. Çünkü patiğimizin topuk bölümünü örerken bu kesim yaptığımız kenar ilmek yerlerinden bakın V şeklinde görünüyor. Buralardan ilmekler çıkaracağız. İlmekleri kolay çıkartabilmek için gevşek bir kesim yapmamızda fayda var. İlmeklerin tamamını keseceğiz. Son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kestim. Hemen şu kenarına 2 zincir atıyorum ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, bu şekilde patiğimizin bu üst bölümünü tamamladık. Şimdi taban bölümü yapacağız. Bunun için şöyle bir tık uzun şişlerimi kullanacağım. Dileyen misinalı şiş de tercih edebilir. Böyle kapalı uçlu, yine 3 numara, bakın şişlerim mevcut. Şimdi hanımlar, şu geniş alandan ilmekler çıkaracağız tabanımız için. Hemen şurada ilk kenar ilmek yerine bakın, şuraya ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilk ilmeğimi çıkarttım. Sırasıyla buradaki kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartıyoruz. Hemen ikinci ilmekten sonra hemen düğümümü atıyorum. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi çıkartıyorum. 4 ilmeğim oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Böyle diğer uca kadar ilmeklerimizi çıkaracağız şuraya kadar. Ben bu modelimde hanımlar bu yaptığım sayılarla bu uçtan şu diğer uca toplamda 79 ilmek çıkarttım. Sizler şu kenarlara 3'er değil de 4'er model yaptıysanız ilmek sayınız fazla olacaktır doğal olarak. Bunu da belirteyim. Şimdi bu uçtan diğer uca ilmeklerimizi çıkartalım gelelim. 79 adet ilmeğimi çıkarttım ve geldim hanımlar. Şimdi geri döneceğim. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi geri döndük, ön yüzdeyiz hanımlar. Burundan başlayarak tabanımızı yapacağız. Şimdi burunda ilmekler şöyle ayrılacak, taban ilmekleri. İlmek sayınız kaç olursa olsun hanımlar. Şimdi benim 79 ilmeğim var. Buruna 7 ilmek ayırdım. Toplam ilmek sayısından yani 79'dan 7'yi çıkartıyorum. Geriye 72 ilmeğim kalır. 72 ilmeğimi de iki yana eşit paylaştırdım. Yanlara 36'şar ilmek düşüyor. Taban bölümünde ilmek sayıları bu şekilde ayarlanıyor. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için öncelikle bu ilk kenardan 36 adet ilmeğimizi öreceğiz. Kenar ilmeği ile birlikte 36 ilmek. Bakın 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ilmek ördüm. Şimdi burun kısmı için 7 ilmek daha örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Saydığımız anda şu kenarda da 36 ilmek kalıyor. 7 ilmekten sonra tekrar geri dönüyorum hanımlar. Taban bölümde ipimiz hep karşıda olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Burun ayırdığım 7 ilmeği ördüm, tekrar geri dönüyorum. 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa ördük. Şimdi burunda 7 ilmek var. Burada 11 ilmek olana kadar her sırada yanlardan birer ilmek örerek ortaya ekleyeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 7 ilmeğimi öreceğim öncelikle. 3, 4, 5, 6, 7. Bir ilmek de şu kenardan örerek ortaya ekledim. 8. Geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 9 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 10. Tekrar geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 10 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir ilmek de kenardan örerek ortaya ekledim. 11 oldu. Artık 11 ilmek ile kesimimize başlayacağız hanımlar. Tabanımızda 11 ilmek var. 10 ilmek öreceğiz. 11'de kesimi yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Kesimden sonra geri döndüm. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 10 ilmek öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte yanındakini de alıp ikisini kesiyorum. Kesimlerden sonra geri dönüyoruz. Tabanımız 11 ilmek ile böyle yapılıyor. Tekrar ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmekte kesimimi yaptım. Bu şekilde. Tabanımız 11 ilmek ile böyle örülüyor. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol şişteki ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Şimdi hep birlikte tabanımızı tamamlayalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, tabanımı ördüm geldim. Şişimde sadece tabanda kullandığım 11 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 11 ilmek ile patiğimizin şu arka topuk bölümünü öreceğiz. Yine haroşaya devam ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu bölümde son 2 ilmek kalana kadar örüyorum.
Son 2 ilmeğimi şöyle keserek ördüm. Şimdi 10 ilmek kaldı. Bu aşamada hanımlar hemen kenar ilmek yerleri var buralarda. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin topuk bölümü 11 ilmek ile böyle örülüyor. Bu şekilde hem patiğimizin arka bölümünü örmüş oluyoruz hem de arka bölüm kenarlara eklenmiş oluyor. Ardından geri döndüm. Yine ip karşıda, ilk ilmeğimi alıyorum. Örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Son 2'yi kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyim. Hemen şuradaki ilk kenar ilmek yerine girerek buradan da bir ilmek çıkarttım. Tekrar 11 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arka bölümü bu şekilde yapılacak. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmeğimizi çıkaracağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bir sonraki kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkartıyorum. Geri döndüm. Aynı işlemi yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Son 2 ilmeğimi kestim. Geri dönüyorum. Ve bir sonraki kenar ilmek yerinden, yani şuradan ilmek çıkarttım. Arka bölüm böyle devam edecek hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Tekrardan son 2 ilmeğimi kesiyorum ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkartıyorum. Biz bu işleme hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şu uçlara gelene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuk bölümünü tamamladım ve geldim. Artık ilmeklerimi keseceğim. İkişer ikişer toplayarak kesimimi yapıyorum. Hemen şuradaki kenardan kalan ipimizin ucu, bunu da yine gizleyerek şöyle yürüterek götürüyorum. İpin üstünden atlatıyorum. Bu diğer ucumuzu da şöyle. Böylece hanımlar patiğimizin örgü bölümünü tamamlamış oluyoruz. İlmeklerimin tamamını kestim. Şimdi hemen tığımı alacağım hanımlar. Hemen dibine batarak burayı bir düzlüyorum şöyle. Patiğimizin kenarına şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittik. Kenar bölümü daha böyle sıkı, derli toplu olsun, patik ayağımızdan çıkmasın diye. Öncelikle hanımlar şuraya bir zincir atacağım. İpimi tığıma doluyorum. Öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden batıp ilmek çıkarttım. Şöyle tığımdaki ilmekleri topluyorum. Yani sık iğne tekniği. İpimizi tığımıza doluyoruz. Kenar ilmek yerine batıp ilmek çıkartıyoruz ve tığımızdaki 3 ilmeği topluyoruz. Bu şekilde İpimizi tığımıza dolayarak sık iğne tekniği uyguluyoruz. Patiğimizin kenar tığlaması bu şekilde yapılıyor. Şöyle. Patiğimizin çevresini hanımlar şu ilk başladığımız yere kadar yapalım. Ardından buluşalım. Evet hanımlar, kenar tığlamamı tamamladım. İlk başladığım yere kadar yaptım. Buraya da artık 2 zincirimi çekip ipimi kesiyorum. Hemen iplerimin uçlarını gizleyeceğim. Şurada kenar ucumuz vardı. Öncelikle bunu bir gizleyeyim. Arka ilmek aralarına girerek bu uçları gizliyoruz. Ayağı giydikten sonra dışarı çıkmasın hanımlar, bu ipler çirkin bir görüntü oluşturur. Hemen şu bitiş ipimizi de yine gizleyeceğim. Şöyle zincir tekniğiyle buraya sabitliyorum, daha da sağlam olsun diye. Bu şekilde. Evet, patiğimizi tamamladık hanımlar. Bakın topuk bölümü böyle. Patiğimizin yandan duruşu. Bakın diğer kenarımız şu şekil. Haroşa örgü olduğu için bakın esnekliği görüyorsunuz. Gayet esnek. Ayağı saran bir model. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayaktaki duruşuna da bakalım. Çok güzel, çok şık, hoş bir model oldu hanımlar. Örmesi de gayet zevkliydi. Ben sıkılmadan zevkle yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. İşte patiğimizin mankenimizdeki duruşu da bu şekilde. Bakın yandan duruşu, önden duruşu, diğer kenarımız, tabanımız, topuğumuz. Modelimiz bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.